Ukrayna, Rusya'ya karşı asla şans verilmeyen ve 72 saatte başkentindeki kontrolü kaybedeceği öne sürülen bu ülke, neredeyse 4 yıldır bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada Ukrayna halen pek çok noktada Rusya'nın gerisinde. Ancak aradan geçen yıllar onlara kısıtlı imkanlarla ciddi sonuçlar alabilmeyi öğretti. Bugün videomuzun başrolünde izleyeceğimiz Flamingo füzeleri de bu örneklerden. Geçtiğimiz günlerde Kırım'daki Rus istihbarat binasını yerle bir eden ve Ukrayna'nın bugüne kadar kullandığı en güçlü füzelerden olan Flamingo, savaşın gidişatını nasıl etkileyecek göreceğiz. Şimdilik tek bildiğimiz, Ukrayna'nın hedeflediği kadar Flamingo üretebilmesi durumunda Rusya'yı çok ama çok zor günlerin beklediği. Flamingo füzesinin tüm detaylarını anlatacağımız videomuza başlıyoruz. Savaşlar kan, gözyaşı ve acıdan başka bir şey getirmez derler. Elbette çok haklılar. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı madalyonun farklı bir yüzünü de bize gösterdi. Savaşlar, kısıtlı imkanları olan ülkeler için yeni çareler arayışı anlamına da geliyor. Ukrayna'da benzer bir hikayeye sahip. Şubat 2022'de Rus uçakları, füzeleri, tankları ve zırhlıları akın akın Ukrayna'ya doğru giderken büyük çoğunluğu derin bir sessizlik kaplamıştı. Rusya, dünyanın en büyük ikinci aktif ordusuydu ve 72 saat içinde Kiev'e girmeleri işten bile değildi. Putin, ordularını Ukrayna'nın başkentine göndermekle kalmayacak, aynı zamanda yönetimi de değiştirecek ve başa Rus yanlısı bir isim getirilecekti. Detaylarına şimdilik girmeyeceğiz ama sonucu siz de biliyorsunuz. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ukrayna'nın ilk raundda yere yıkılmadığını gören Batı her geçen gün daha fazla destek verdi. İlk şoku elindeki çok ama çok kısıtlı imkanlarla atlatan Ukrayna, savaşı bir şekilde 4. yılına taşımaya hazırlanıyor. Elbette tüm bu yaşananlar hem Ukrayna hem Rusya için yepyeni bir dönem anlamına geldi. Ukrayna'ya göre elindeki imkanlar artsa Rusya'yı perişan edebilirdi. Putin ve A takımı ise ilk günden bu yana Ukrayna ile değil NATO'ya karşı savaştıklarını ve günün sonunda NATO'nun da karşılarında dayanamayacağı görüşünde. Eldeki mühimmat ve sistemleri ilk dönemlerde bolca kullanan iki taraf da bir süre sonra savaşın kısa zamanda sona ermeyeceğini anladı. Bu da daha hızlı, daha ucuz ve daha etkili sistemlerin kullanılmasını mecbur kıldı. Aslında savaş uzayana kadar ne Ukrayna ne de Rusya bu alanda pek de iyi bir sınav vermedi. Ukrayna bu yeni sürece çok daha hızlı adapte oldu. Batı'nın da desteğiyle küçük ama etkili operasyonlara imza atabildi. Donanmaları yoktu ama Rus donanmasına tarihi hezimetler yaşattılar. Savaş uçakları yoktu ama iyi planlanmış istihbarat operasyonlarıyla Rusya'nın derinliklerinde ustaca vurdular. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bugün geldiğimiz noktada her iki ülke de yeni doktrinler geliştiriyor, uyguluyor ve sahadaki sonuçlara göre kendini güncelliyor. Rusya-Ukrayna savaşı bu haliyle diğer ülkeler için de adeta bir laboratuvar görevi üstleniyor. Daha önce denenmeyen yöntemler içinde burası bulunmaz Hint kumaşı değerinde. Bugünkü videomuzda bu çabaların Ukrayna tarafında verdiği meyvelerden birini anlatacağız. Kiev'in geliştirdiği FP5 Flamingo seyir füzesi. Aslında Ukrayna bu füzeye ihtiyacını elbette bir günde anlamadı. İlk günden itibaren sonuna kadar savunmada kalamayacaklarının farkındalardı. İşgal edildiğini öne sürdükleri topraklar için saldırı yapmak zorundalardı. Ancak bunun için de uzun menzilli silahlar olmazsa olmazdı. Ukrayna lideri Zelenski uzun menzilli silahlar için doğal olarak Avrupa'nın kapısını çaldı. Hedefte Storm Shadow füzeleri vardı. Storm Shadow ya da Fransızların ona verdiği isimle Scalp EG, 550 kilometrelik menzili ve 450 kilogramlık ağırlığındaki savaş başlığıyla göz dolduruyordu. Fransız ve İngiliz karar vericiler uzun tartışmaların ardından Ukrayna'ya seyir füzelerini vermeye karar verdi. Ancak bazı şartları olacaktı. Öncelikle Ukrayna'ya verilen füzeler ihraç modeliydi. Bu füzelerin menzili 250 kilometre ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca füzeler Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmayacaktı. Bu da dönemin Amerikan Başkanı Biden'ın verdiği batılı silahlar Rusya'daki hedefleri vurmayacak kararıyla örtüşüyordu. Biden yönetimi bu karar sayesinde hem Rusya'yı kızdırmamış olacaktı hem de Rusya bu silahları ele geçirip son derece gizli bilgilere ulaşamayacaktı. Sonunda Ukrayna kısıtlanmış Storm Shadow füzelerini teslim aldı. Füzeler gelir gelmez hızlı bir şekilde taktik bombardıman uçağı olan Su-24 savaş uçaklarına entegre
entegre edildi. Batı'nın öne sürdüğü koşullar nedeniyle Ukrayna bu füzeleri sadece Kırım'daki stratejik hedeflere karşı kullanabilirdi. Bu noktada Rus donanması öne çıkıyordu. Storm Shadow füzeleri Rus Karadeniz filosunun gemilerine ve tesislerine karşı kullanıldı. Füzenin zırh delici savaş başlığı tek isabetle dahi büyük hasar veriyordu. Bu başarılar elbette önemliydi. Sadece taktik açıdan değil, psikolojik üstünlük bakımından da Ukrayna'ya ciddi faydalar sağladı. Ancak yine de tekil bu tür başarılar savaşı kazandırmaktan uzaktı. Ukrayna için en önemli mesele Rusya'nın derinlerini vurabilmekti. İşte bunu başarabilirlerse savaşın seyrini değiştirebileceklerine inanıyorlardı. Hedef belli ancak yöntem henüz net değildi. İmkanlar kısıtlıydı. Ancak Batı da yaptığı yardımlarda mutlaka bir şerh düşüyordu. O halde kısıtlı imkanlara rağmen eğer Ukrayna bir şeyler başaracaksa yine kendi başına başaracaktı. Bunun da yolu kendi silahlarını geliştirmekten geçiyordu. Eldeki şartları da düşününce öncelik insansız hava araçlarının oldu. Süreç içerisinde farklı özelliklere sahip çok sayıda insansız hava aracı geliştirildi. Elbette hepsini detaylıca anlatmak mümkün değil. Ancak bazılarına kısaca değinelim. Anlatacağımız ilk sistem AN-196 Lyuti. Dışarıdan bakıldığında tasarımı Bayraktar TB2'yi andıran bu dolanan mühimmatın 1000 ila 2000 kilometre arasında bir menzili bulunuyor. 50 ya da 75 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyor. Bir başka uzun menzilli sistemse FP1. Firepoint isimli firmanın ürettiği kamikaze İHA 60 kilogram patlayıcı yüküyle 1600 kilometre uzağa gidebiliyor. Bahsetmeden geçmek istemediğimiz diğer iki hava aracıysa A-22 Foxbat ve Skyranger Ninja. İkisi de ultralight olarak adlandırılan genel havacılık uçakları. Bu platformlar 100 kilogramlık genel maksatlı uçak bombasıyla donatılıyor. Günün sonunda 1200 ila 1500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Ukrayna bu insansız hava araçlarıyla Rusya içlerindeki petrol rafinerilerini, petrol depolarını ve doğalgaz tesislerini hedef alıyor. Bu saldırıların sıklığı ve etkisi son dönemlerde giderek arttı. Ukrayna artık Rusya'nın derinliklerini vurabiliyor. Rus petrol altyapısı bu saldırılar nedeniyle ciddi zarar gördü. Amerika ve Avrupa'nın tüm yaptırımlarına rağmen petrol elbette hala Rusya'nın en büyük ihraç kalemlerinden biri. Rusya petrol gelirleriyle Ukrayna'daki savaşı finanse ediyor. Bunun yanı sıra sahadaki zırhlı araçlar ve kamyonlar da yakıta ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Ukrayna Rus savaş makinesinin petrole göbekten bağlı olduğunu iyi biliyor ve onu sürekli yumuşak karnından vurmaya çalışıyor. Evet, Rusya çok ciddi petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip. Ancak hiçbir kaynak sınırsız değil. Savaş başladıktan sonra Rusya ilk kez petrol arzında sorun yaşadı. Rus vatandaşlar ilk kez benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Bu durumda Rusya'nın petrol kaynaklarını idareli kullanacağı çok net. Petrol önce cepheye gidecek. Fazlası da ihraç edilecek ve savaş bir şekilde finansman bulacak. Elbette Rusya'nın içlerini vurabilmenin sadece askeri sonuçları yok. Madalyonun bir de siyasi boyutu var. Ki Ukrayna bunu da çok önemsiyor. Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri tıkanmış durumda. Rusya işgal ettiği topraklardan çekilmek istemiyor. Ukrayna ise bütün topraklarını geri almak niyetinde olduğunu sıkça vurguluyor. Rus düşünce yapısına göre bir ülke ancak sahada kaybediyorsa masada taviz verebilir. Ruslar sahada kaybettiklerini düşünmüyor. Ukrayna'nın barış masasında istediğini alabilmesi için Rusya'ya diz çöktürmesi ya da savaşın gidişatını değiştirmesi gerekiyor. Rusya uzun süre petrol ve doğalgaz üretemezse savaş makinesinin ve lojistiğinin aksayacağı bir gerçek. İşte Ukrayna tam da bu noktaya oynuyor. Ancak Ukrayna'nın Rusya'yı derinlerde vurabilmesi için de buna uygun profilde gelişmiş mühimmatlara ihtiyacı var. Evet, Kiev'in elinde uzun menzilli füzeler var ancak savaş başlıkları bir aylık küçük. Dolayısıyla ürettikleri etki de kısıtlı. Ukraynalı mühendisler menzili uzatmak istedikleri zaman savaş başlığından taviz vermek zorunda kalıyor. Savaş başlığı güçlü olsun dediklerinde de menzil kısalıyor. Petrol ve türevleri yanıcı malzeme olduğu için küçük savaş başlıkları tesislere büyük zarar verebiliyor. Ancak yine de Ukrayna'nın istediği imha bir türlü gerçekleşmiyor. Tesis onarımdan sonra üretime devam ediyor. Öte yandan Ukrayna'nın elindeki füzelerle Rusya'nın silah fabrikalarına ve önemli askeri tesislerine zarar vermek pek mümkün değil. Storm Shadow füzelerinin menzil yetersizliği elbette ilk nedenlerden biri. İşte bu noktada adını sonraki yıllarda da sıkça duyabileceğimiz Ukraynalı Firepoint şirketi devreye girdi. Menzil kısıtlaması sorununa takılmamak için FP5 Flamingo'yu geliştirdiklerini
geçeceklerini duyurdu. FP-5 füzesi ilk bakışta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma V-1 füzesini ya da Soğuk Savaş yıllarının oyuncusu Tu-141 insansız hava aracını çağrıştırıyor. Firepoint şirketi FP-5'i insansız hava aracı olarak tanımlıyor. FP-5 seyir füzesiyle insansız hava araçları arasındaki bir yere konumlanmış durumda. Füze yaklaşık 14 metre uzunluğunda. 6 metre kanat açıklığı bulunan karbon fiber gövdeye sahip. FP-5 Flamingo gövdenin arkasındaki X şeklindeki 4 adet kanatçıkla yönlendiriliyor. Menzili 3000 kilometre olan füze saatte 950 kilometre hıza çıkabiliyor. FP-5 Flamingo'nun en ilgi çekici özelliklerinden biri de motoru. Gövdenin üzerine yerleştirilmiş bir adet Ivshenko AI-25 turbofan motoru füzeye güç veriyor. Bu motor ilk tasarlandığı günden bu zamana kadar neredeyse 10.000 adet üretildi. Günümüzde 3000 civarında motorun aktif olarak kullanıldığı yazılıyor. Yaklaşık 7000 motorun ise Ukrayna'nın ve eski Sovyet ülkelerinin hurdalıklarında yattığı tahmin ediliyor. Tam da bu noktada yeni füzeler bu hurda motorlarla nasıl uçacak sorusu akıllara geliyor. Özellikle Rus analistler bu motorların sadece 10 saatlik ömrü kaldığını iddia ediyor. Ancak Ukrayna tarafına göre FP-5'in görev yapabilmesi için bu kadar uçmasına gerek yok. Hedefi vurabilmesi için onunla 4 saat uçacak bir motorun yeterli olduğu öne sürülüyor. Konu motordan açılmışken FP-5'in eğimli bir fırlatma rampasından ateşlendiğini söylememiz gerekiyor. FP-5 Flamingo havacılıkta roket destekli kalkış olarak bilinen bir yöntemle fırlatılıyor. Roket motoru sayesinde FP-5 belli bir irtifa yükseliyor. Bu aşamadan sonra AI-25 motoru devreye giriyor. FP-25 Flamingo 1150 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyabiliyor. Bu miktar Tomahawk ve Storm Shadow füzelerinin 2,5 katı gücünde. Paylaşılan görüntüleri incelediğimiz zaman bu savaş başlığının diğer tüm insansız hava araçlarında olduğu gibi genel maksatlı uçak bombası olduğunu görüyoruz. Uçak bombaları genellikle ağırlığının %40-45 oranında patlayıcı taşır. Bazı uzmanlar FP-5'in burnundaki savaş başlığının 1500 kilogram ağırlığındaki FAB-1500 olduğunu iddia ediyor. FAB-1500 ebatları ve ağırlığı itibariyle çok büyük bir bomba ve FP-5'in bu kadar büyük bir bombayı taşıyıp taşıyamayacağı belirsiz. Tabi söz konusu füze olunca meselenin bir de güdüm tarafı var. FP-5 Flamingo hedefine radyo kontrolü ve uydu navigasyonuyla yönlendiriliyor. Üretici şirket bu çok özel füzenin hedefi 15 metre hata payıyla vurabildiğini iddia ediyor. FP-5 Flamingo, Tercom gibi gelişmiş sistemlere sahip değil. Seyir füzeleri Tercom sayesinde yeryüzü şekillerinin haritasını çıkarabiliyor ve fiziksel engellerden kaçınabiliyor. Bu sayede araziyi adeta yalayarak uçabiliyor. Bu kadar alçaktan uçan bir füzeyi tespit, teşhis ve imha etmekte bir hayli zorlaşıyor. Ancak FP-5'in bu noktada batılı örnekleri kadar iyi bir sınav vermediğini de unutmamak gerekiyor. Örneğin Tomahawk füzesi 30 metre irtifada uçabiliyor. Ukrayna yapımı FP-5 ise 50 metre irtifaya kadar düşebiliyor. Tomahawk boyut olarak FP-5'in yarısı kadar. Haliyle radarda görünme ihtimali de çok daha düşük. Sizin anlayacağınız FP-5 Flamingo modern seyir füzeleri gibi radarlara atlatabilme kapasitesine sahip değil. Doğal olarak bu füzeleri düşürmekte imkansız görünmüyor. Ancak bu noktada işin içine farklı bir denklem giriyor. Rusya savaşın başından bu yana hava savunma sistemlerini tam entegre bir şekilde kullanmayı başaramadı. Zaman içinde Ukrayna'nın çok sayıda Rus hava savunma sistemini vurduğunu da biliyoruz. Haliyle katmanlı bir hava savunma şemsiyesi bulunmayan Rusya'nın Ukrayna tarafından üretilen bu yeni füzelere karşı bir hayli zorlanacağı düşünülüyor. Aslında benzer bir senaryo bu yılın Ağustos ayında yaşandı. Kırım'da göğü adeta yırtan bir sesle harekete geçen 3 adet FP-5 füzesinin görüntüleri sahayı yakından takip edenleri bir hayli şaşırttı. Çünkü ateşlenen füzeler daha önce hiç görmediğimiz türden yeni işlerdi. 3 füze de Karadeniz'in üzerinde saatte 950 km hızla hedeflerine doğru ilerledi. Ancak füzelerden biriyle kısa süre sonra irtibat kesildi. Füzenin yaşlı motoru daha fazla güç üretemedi ve gözden kayboldu. Ancak diğer 2 füze hedeflerine doğru kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Füzenin birkaç gün önce tanıtılan FP-5 Flamingo olduğundan çok az kişinin haberi vardı. Hedefin Kırım'daki Rus istihbarat binası olduğunu bilen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Kısa bir uçuştan sonra FP-5 Flamingolar sahil kenarındaki binaya doğru son dalışlarına geçti. Kırım güne 2 büyük patlamayla uyandı. Günler sonra bir Telegram kanalı karargahın uydu görüntülerini yayınladı. Bina ciddi hasar almıştı. İkinci füze ise binanın 100 ya da 200 metre ötesindeki iskeleye isabet etmişti. Füze iskelede demirli olan
olan hovercraftları 70 metreyle ıskalamış ve 15 metrelik kocaman bir krater açmıştı. Uydu görüntülerini yorumlayan bazı uzmanlar aslında 3. füzenin de hedefi vurduğunu iddia etti. Uydu görüntülerinde bu kısmı ağaçlar kapatmıştı. Her ne kadar 3. füze için farklı iddialar olsa da ilk 2 füzenin hedef üzerindeki yıkıcı etkisi gözler önündeydi. Ukrayna, Rusya'nın en derinlerini dahi vurabilecek son derece hassas bir füzeyi kendi imkanlarıyla geliştirmeyi başarmıştı. 3000 kilometrelik menzili sayesinde FP5 Flamingo, Rusya'nın son derece stratejik yerlerini vurabilecek potansiyelde. Elbette bu kadar uzak mesafeleri vurmak kolay değil. Ancak Rus hava savunma sistemlerinin çok da iyi bir sınav veremediğini göz ardı etmemek gerek. Rus topraklarına düşecek tek bir Flamingo füzesi bile çok ciddi zarara yol açabilir. Ukrayna'nın yeni füzesi Rusya için çok daha temkinli bir dönem anlamına da gelebilir. Çünkü Ukrayna, Rusya'nın askeri sanayi tesislerini vurma imkanına kavuştu. Böylece ilk defa Rusya'nın silah üretme kapasitesini doğrudan tehdit edebilecek bir noktaya ulaştı. Stratejik Rus fabrikalarının vurulması ise Putin'in savaşma kabiliyetine çok büyük darbeler indirebilir. Ukrayna henüz yolun başında. Tomahawk'ın 1/4 fiyatına mal ettikleri bu yerli füzeden şimdilik ayda 30 ila 50 adet arasında üretebilecekler. Bu sayının kısa sürede 200'e çıkması bekleniyor. Bu da senede 2500 FP5 anlamına geliyor. Tabii Ukrayna'nın üretim kapasitesi ve savaş şartları düşünüldüğünde bu hedefe ulaşabilirler mi bilemiyoruz. Ancak evdeki hesabı çarşıya uydurabilirlerse Ukrayna savaşın denklemini değiştirecek yeni bir oyuncuya kavuşmuş olabilir. Bekleyip göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ruslar bir süre sonra savaşı kökten bitirecek şekilde çok ağır bir bombardıman yapar ve elde avuçta ne varsa Ukrayna'ya saldırır mı? Yoksa bir süre daha bu yoğunlukta devam edip günün sonunda Ukrayna'nın havlu atmasını mı bekler? Hem FP5 füzesi hem de devam eden savaşla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ukrayna, Rusya'ya karşı asla şans verilmeyen ve 72 saatte başkentindeki kontrolü kaybedeceği öne sürülen bu ülke, neredeyse 4 yıldır bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada Ukrayna halen pek çok noktada Rusya'nın gerisinde.